Hoş geldiniz. Rus ayısı olarak oynayacağız. 108 adet ülke olaylarımız var. 16 adet ülke bonuslarımız mevcut. Şu anda ise Tatar boyundurundayız. Bunun bize verdiği dezavantaj aylık gelişimimizi düşürmek oluyor. Aynı zamanda yanımızdaki Vladimir'le bir birliğimiz var. Uluslararası teşkilatımız. Bir de Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi'ndeyiz. Bu şekilde başlıyoruz bakalım. Tek şansla başlayacağım. Başarımları da aktif ettim. Normalde oyunun daha hızlı akmasını sağlayan mod kullanıyordum. Ama herhangi bir Rus devletiyle Tatar boyunduruğunu kırma başarımı varmış. Dedim ki bu başarımı alalım. 2 adet boşta ıslahatımız var. Ben vasal odaklı gitmeyi istediğim için ilk olarak feodal soyluları alacağım. İkinci olarak ise diplomatik gelenekleri alıyorum. Oyun başındaki vilayetlerimizden 2 tanesi bütünleşmemiş olarak başlıyor. O yüzden onları bütünleştireceğim. Bu arada ilk defa oynuyorum ben de. Şimdi Ruslarda şöyle bir özellik var. Tatar ödemesi diye. Eğer ödemeyi tam yaparsanız prestijiniz 0,05 artacak. Sıfıra çekerseniz de ülkenin aylık gelişimi düşüyor. Bir de üzerine prestij kaybediyorsunuz. Yani başımıza bir şey gelmemesi için bu seviyede tutmamız lazım. Ne artı ne eksi. Güzel. Şimdi şu birliği göstereyim ben size. Moskova ve Vladimir Birliği. Gördüğünüz üzere bu ülkeler hepsi aynı kişi tarafından yönetiliyor. Hepsi aynı bak görüyorsun. Bir de burada Tatar boyunduruğu var tabi. Şimdi Vladimir Büyük Prensi yani bizim böyle bir görevimiz var. Altın Orda için gerekli vergiyi biz topluyoruz. Karşılığındaysa Moğol akınlarından kendilerimizi korumak isteyen diğer boyunduruk üyelerinden hatırı sayılır miktarda göç alıyoruz. Şimdi Altın Orda bizi görevlendirdi ya bu diğer prensliklerden haraç toplamak için. İki seçeneğimiz var. Altın Orda ile aramızı iyileştirmek için diğer bütün prensliklerin verdiği haracı %25 arttırabiliriz. Bunun karşılığında aramızdaki güven 3 artıyor ama diğer bütün Rus prenslikleriyle aramız -100 azalacak. Tarihsel olarak bu seçilmiş ama ben şansımı denemek istiyorum. %50 ihtimalle Han önemli bilgiler sakladığımızı keşfedecekmiş ama %50 ihtimalle de keşfetmeyebilir. Bir alternatif deneme yapalım. Bu Novgorod bizim birliğimizden çıktı. Şimdi şöyle bir etkinlik geldi, event. İstersek Novgorod'a savaş ilan edebiliyoruz ya da onlar bizim kardeşimiz diyebiliriz. Ben burada alternatif bir Rus ayısı olacağım. Zeki ve diplomat olacağım. O yüzden diyorum ki onlar bizim kardeşimiz. Şu anda saldırsam askeri olarak zaten onlardan güçsüzüz. O yüzden uzlaşmacı gideceğim. Kendi paramızı basacağız. İstersek kendi ülkemiz içinde kullanabileceğimiz bir para birimi yani denga ya da diğer ülkelerle kullanabileceğimiz para birimi rubleyi basabiliriz. Ya da ikisini birden basabiliriz. Tarihsel olarak ikisi de basılmış. Biz de ikisini basalım. Birazdan üzerine sefere çıkacağım. Karaçev geliyormuş yanına destek olarak. Açamıyoruz çünkü diplomat yok. Karaçev'i işgal ettim. Şimdi benim başkentimi kuşatıyorlarmış. Hemen yapıştıracağız bir tane tokadı. Güzelce dövdük. İkinci turda da dövüyoruz. Karaçev'i savaştan çıkartıyorum. Karşı tarafa Smolensk katıldı. Dolayısıyla bir şey yapamayız oraya. Bu şekilde savaştan çıkacağım. Bir de burayı alacağım Ryazan'dan. Şimdi benim seçeceğim diplomatik odak Moskova'ya normal şartlarda alınacak odak olmayabilir. Muhtemelen de değildir. Ben diplomatik odak seçeceğim. Çünkü biraz farklı bir oynanış yapmak istiyorum. Savaş skoru maliyetimiz düşecek. Vasallar bize daha fazla para verecek. İtibarımız artacak. Bunlar yeterli gayet. İsmini okuyamıyorum bundan o yüzden direkt ruhbanlar diyeceğim. Ruhbanlara dindar diplomat vereceğim. Çünkü hem uzlaşmacılık yönüne kayıyoruz hem de bizim diplomat sayımızı arttırıyor. Dibimizdeki minik devlete saldıracağız. Birkaç ittifaka geliyor. Şöyle şu yukarıdaki şurası falan. Ama yanımızda Novgorod olacak. O yüzden kolay bir savaş olacağını düşünüyorum. Barış zamanı geldi. Sağ olsun Novgorod canım kardeşimiz. Bu vasalı da devleti de bizim adımıza kuşatmış. Ne yapsın boşa mı kuşatsın? Hemen onu vasallayalım. Yurtluğumuz olsun. Bu toprakları da alacağım. Buraya bir şey yapamıyoruz şu anda. Burası şu an kuşatma altında çünkü. Aldığımız şu aşağı toprakları vasala devrettim. Şurayı kendimiz yurtluk hale getiririz. Valla beklediğimden daha sadıklar şu anda. Ülkemize veba geldi ve hükümdarımız vebada hayatını kaybedecek. Mi acaba? Hemen deneme yapıyoruz ve kaybetti. İnanılmaz. Biraz zümrelere dağıtım yapacağım. Burjuva'ya şehir gelişimi yardımları, ticaret diyarı ve bu Riyad artık adı nasıl okunuyorsa. Gerçek tarihte de ne olduğu burada yazıyor okumak isterseniz eğer. Ruhbanlara dini yönetim. Soylulardan vergi almak istediğim için de feodal sarayları vereceğim soylulara. Yani şöyle bir şey yaşandı. Ne yaptım yani? Ben ne yapmışım da bana Ruslar kızdı? Ben de Rusum yani ama
Neyse ki can yoldaşımız Novgorod imdadımıza yetişiyor. Toplaştık, savunma yapıyoruz şimdi. Şunları döveceğiz. Güzelce dövdük. Daha fazla kimseyi kızdırmamak için toprak almadan bitiriyorum. Burju'ya biraz daha hak veriyorum ki memnun olsun ve bana vergi versin. Moskova Vladimir Birliği'nde de şu büyük ortağın belirlenmesi için oy vereceğim. Bu oyunda binaları hiç otomatik yapmak istemiyorum. Kendim yapmaya çalışacağım. Başta biraz KTÖ ile başlayalım. Hem ucuzlar hem de güzel para getiriyor gibi gözüküyorlar. Ülkemizin refahı için gerekli. Düzgün bir yönetim eksikliğimiz olduğu için büyük güçler arasında yerimizi almak bir engel gibi. Farklı hükümet faaliyetlerini denetleyecek daireler kurarak yönetimimizi iyileştirmeye çalışacağız. Ve bu yönetime de Prikazi ismini vermişler. Tarihsel olduğu gibi ben de Prikazi'yi kabul edeceğim. Bunun avantajları kabine verimliliği, yasama verimliliği ve merkeziyetçiliğe doğru ilerleme. Tabii daha bunu buradan seçmedik, seçmemiz gerekiyor. Ama reform değiştirmek 20 istikrar olduğu için yeni bir ıslahat kapasitesi gelince seçim yapmak istiyorum. Ufak çaplı yol çalışmaları yapıyorum. Yani paramız çok el vermiyor ama işte. Maksat yakınlık sağlamak olsun. Bu seferberler kanunu değiştirip köylü seferberlerini alacağım. Yani soyludan gelecek olan seferberdense soylu daha fazla asker getirir bana. Bu birliğimizi geliştirmeye devam ediyorum. Artık birleşik dış politikada olacağız. Şu anda birlik bütünleşme seviyesi 3. Kaç olması gerekiyor bilmiyorum ama bir noktada birleşme sağlanırsa herhalde Vladimir. Pskov vardı lan. Yemiş. Oğlum Pskov da benim üyemdi. Ne ara yedin onu be? Ayı ya. Ya tamam, Rus ayısı da o ben olacağım. Sen değil, Novgorod. Neyse, birleşme sağlanırsa Vladimir'i alacağız yani. Başka bir şey kalmamış zaten bize. Şimdi Novgorod'la 20 imtiyazı doldurdum. Gideceğim Tver'le arasını bozacağım, tamam mı? Bozdum. Ve Tver'e savaş ilan edeceğim. Vasallarım da benimle beraber geliyor. Hatta bunu da çağırabiliyoruz savaşa. Şimdi Züciyan'a Vladimir karşı tarafa katılacak. Bizim normalde birliktelik aslında bir olduğumuz devlet ya bu. Çok sıkışırsak Smolens'i çağırmak istiyorum. Hatta direkt çağırayım, onu gelsin. Toprak vaat etmeyeceğim zaten, bana çevirir diye umut ediyorum. Tabii bunları yaparken bir savaş sebebi almak lazım. Tamam, savaş sebebini aldım. Savaşımı ilan ediyorum. Bütün vasallarımı da çağırdım. Hadi bakalım. Vladimir'in ordularıyla karşılaştık şimdi. Dövdük bir güzel. Novgorod da bizi savaşına çağırdı. Bu manyak da Perm'le savaşacak. Savaş esnasında altyapımızı eksik etmeyeceğim. Paramızı biraz harcayalım. Savaş sonunda biraz KTÖ MATÖ'ye basarız. Şimdilik yol yapalım. İlk vasalımızı ilhak etmeyi başardık. Şöyle bir büyüdük diyelim bir yandan da. Bütünleşme durumuna bakalım. Ya tüh, var ya, şurayı bütünleştirememiş bizim adam. Neyse, olmadı orada bir tane daha çıkartırız ya. Hem vasallarım hem de ittifaklarım direkt ordularını bana verdiği için çok rahat dövüyorum yani. Hani 5x'de oynuyorum. Sağ tıklıyorum, basıyorum, gidiyorum, dövüyorum, bu kadar. Bu arada bizim Vladimir'le olan birliklerimiz bitti çünkü savaşa girdik ya. Yaroslav'la şu şekilde bir barış yapacağım. Zaten bu Novgorod'la ittifak ya. Daha sonrasında yine müttefiklerinden ayırırım ben Novgorod'u. Fazla özgüvenle söyledim bunu ama 12 imtiyazımız var şu an. Yani 200 lira veriyorum. 20 imtiyazımız var. Sonrasında yine ben bozarım bunların arasını. Bu şekilde alacağım ki şuradaki vasalımızla bizim bir artık bir toprak payımız olsun. Şu Tver'i alacağım çünkü. Aynı şekilde buraları da alacağım. Hatta dur, burayı almayalım. Şöyle alacağım çünkü Vladimir'i de vasallayacağım. Aynen. Hala barış yapmadık. O yüzden biraz KTO yapmak istiyorum. Yani karları güzel yine. Fena değil. Bol bol KTO yapalım. Sonrasında yapılarımıza bakarız. Evet, Vladimir yurtluk olacak. Cüzi bir miktarda para verecek bize. Vallahi şimdi Tver'i yurtluk alır mıyım onu bir düşünüyorum. Sadakatleri fena değil. O yüzden Tver'i de yurtluk alacağım. Tver'de yurdum olacak. Sen de ol yurdum. Değil mi? Böyle alayım. Bir de para verin. Allah'ım ne olur başımıza bela gelmesin. Biz ne çirkin bir ülke olduk ya. Ya şu çirkin sınırlara bakar mısın? Sadakatleri de fena değil yalnız, bak göstermek isterim. Bunu der demez Tver bize biraz şey yaptı ama çözeriz ya. Biraz ara geliştirdik mi tamamdır. Şimdi ben bir süre dinleneceğim. Bir süre ülkemiz yatış ve dinleniş sürecinde olacak. Şimdi bir yandan da bina yapmaya devam edeceğim. Ayrıca Ryazan ve Smolensk kültürlerinde hoş karşılanan kültür olarak seçtim. Prestij 5'e çıktıkça bunları kabul de edeceğim. Bir yandan Kozels'i ilhak ediyorum ancak ilhak etmenin maliyeti çok yüksek bizim için şu anda. Kültürel nüfuzumuz karşısında onların kültürel geleneği çok düşük kalmış. Bu da bize %50'lik bir ceza veriyor. İşler bu şekilde kalırsa 1427'ye kadar devam eder onları ilhak etmek. Bir yandan şu vilayeti bütünleştiriyorum. Burada vasal çıkartmak veya Vladimir'e vermek istemedim çünkü. Şimdi bizim bu Rus topraklarına sürekli baskın düzenleniyor ve sıkıntılı zamanlarda halkımızı korumak gerekiyor. Ancak bizim başkent civarlarını çevreleyen tahkimatlar çok iyi çalışmıyormuş ve kolaylıkla geçilebiliyormuş.
Bu da bizim bölgesel bir güç olma yolundaki ilerlememize köstek oluyor. Diyorlar ki daha güçlü aşılmaz bir tahkimat yapalım. Bu da Kremlin. Tarihsel olarak bu seçeneği seçersek Moskova içindeki pazar 10 yıllığına Kremlin inşası alacak. Yani tuğla ve kerestede maliyetler artacak. Komşu ülkelerimiz görüşü bizde eksi 50 azalacak ama bütün vasallarımız komşu tabi devlet diyor. Artı 50 görüş kazanacak. Zaten bizim bütün tabi devletlerimizde komşuyuz. Ayrıca başkentimize bir Kremlin yapılacak. Kremlin'in verdiği etkiler de burada gördüğünüz üzere. Ben burada tarihsel gideceğim. Hem tabi devletlerimiz aramız iyi olsun hem de başkentimizde bir Kremlin yapısı olsun. Novgorod'da bizi savaşa çağırmış, gidelim. Ayrıca Akış, emin değilim nasıl okunuyor. Ben direkt Akış Bey diyeceğim. Yanlışsa söyle lütfen. Kaynaklar işlenmek için en yakın kasabaya taşınır demişsin. Bu yüzden de civarlarda kasaba yoksa sıkıntı olur dedin. Bu yüzden ben de şehir inşasını biraz farklı yapmayı düşünüyorum. Her il başkentini en azından kasabaya çevireceğim. Diğerlerine bakarız. Hani diğer yerleşimler nasıl olur şu anda bilmiyorum. Para birikiyor, harcamak lazım. Biraz alet atölyesi yapalım. Alet yapımcıları loncası pardon. Biraz yazı atölyesi yapalım. Vallahi bütün parayı bu harcadı. Umarım değer bu kadar yapmamıza. Bir iki tane de meyve bahçemiz olsun. Fena mı? Türler olsun ki profesyonel ordu geldi. Artık şunu benimseyelim. Bir araştırmalarına koyalım artık. Bu altın orada çok zayıf. Ben agalarımı çağırsam mahvederiz diyor. Şimdi Razryadni Prikaz isminde bir hükümet ıslahatı var. Bu ıslahatın olayı harcamaları kontrol etmek ve vergilerin kaydını tutmak. Tarihsel olarak bu yapılmış. Bu hükümet ıslahatının verdiği bonuslar da şu anda gördüğünüz üzere. Alttakini seçersek de sadece ademi merkeziyetçiliğe kayıyoruz da bunun hiçbir önemi yok. Biz bunu seçelim, tamam mı? Doğrudan hükümetimize girmeyecek. Bu ihtiyacımız olursa kullanırız. Şimdilik sadece seçmiş oluyoruz. Şimdi başkentimizdeki Kremlin tamamlandı. Bizim meclis de diyor ki prensim Kremlin yapıldı ama bize bir de katedral lazım. Biraz para verin de katedral yapalım diyor. Tarihsel olarak yapmışız. Yapmamamız durumunda verdiği bonusların hiçbir anlamı yok. O yüzden yapacağım. Karşılığında bir başyapıta sahip olacağız hem de ne güzel. Gelecek nesiller gelir, sanat eserimizi inceler, müzeye koyarlar. Belki turist çekerler. Düzenli ordu geleceği için silah atölyesine abanmamız gerekiyor. Bütün paramızla yaptık. Novgorod prenslerimizden birini ülkesine istemiş hükümdar olarak. Kabul edelim, belki yarın bir gün bir birliktelik olur aramızda be. Tatar boyunduruğu nereye kadar? Biz de kurtulalım değil mi bundan? Savaşımızı açalım. Şu anda 4 bir yandan kuşatıyoruz. Anlık durumda da 2000 askerleri kalmış zaten. Bir kısmı da burada dayak yedi. 1700. Kurtulacağız. Tatar boyunduruğundan kurtulmaya çalışırken damıtıcılar loncasını da bir geliştirelim. Kurtulduktan sonra belki bir kutlama mutlama yapılır. Lazım olur. Tatar boyunduruğunu kırıyoruz. 2 tane de vilayet alıyoruz. Maalesef Tatar boyunduruğunu kırmak 75 skor harcadığı için pek bir şey alamadık ama bunun devamı gelecek. Artık özgürüz. Bu 2 vilayette vasal çıkartmayı planlamıyorum. Ben bunların bütünleştireceğim yani. Çünkü mevcut vasallarım yeter de artar bile bana. Başarını da kazandık bu arada. Boyunduruğu kır başarımı artık bizim. Aynı zamanda kölelere de inanç özgürlüğü verelim. Şu anda kölelerle uğraşıp onları kızdırmanın bir maksadı yok. Yol yapımında bayağı ileri gittik. Artık yani şu coğrafyada yolun namına hiçbir şey yokken Moskova'nın etrafı çepeçevre yollarla kaplı. Biraz sulama yapalım diyorum. Bu nüfus kapasitemizi bir de yiyecek üretim yüzdemizi arttırır. İyi olur yani. Şöyle 1K dukatımız. 1K dukat. Bir an saçma mı olur diye düşündüm de yapıştır gitsin ya. Şimdi cephanelik açılmasına az kaldı. Cephanelik açılana kadar para biriktireceğim. Sonrasında da hep cephanelik yapacağız. Şimdi Ryazan bizim canımız, can yoldaşımız Smolensk'le ittifakmış. Ama Smolensk kardeşimiz bizi daha çok sevdiği için Ryazan'la arasına mesafe koyacakmış. Teşekkür ediyoruz buradan. Afiyet bal şeker olsun diyelim bize. Ryazan'ın düzenli ordusu olsa da hemen birimlerimize takviye gidiyor. Ve oyun bizim kazanacağımızı düşünüyor. Bakalım. Hakikaten de kazandık. Şimdi bu Orda devletini topraklarını alıyorum. Sonrasında Yaroslav'ı yurtluğa çevirip alabildiğim bütün parasını alacağım. Aynı şekilde Ryazan'da yurtluk olacak. Bunlar benim artık başıma kakarlar mı ne yaparlar bilmiyorum. Ryazan'ı da aldım. Evet, sadakatler konusunda biraz sıkıntıya girebilir gibiyiz ama Ryazan biraz mutsuz olduğu içinmiş. Ben onu pohpohlarım şimdi. Yaroslav'a burayı vereceğim çünkü şu an uğraşmak istemiyorum orayla. Evet, görüldüğü üzere anlık sınırlarımız bu şekilde. Hala çirkin bir sınıra sahibiz. Ama neredeyse bütün Ruslar toplandık diyebiliriz. En azından Tatar boyunduruğundakiler.
Asker alma kanununda genişletilmiş seferberleri seçeceğim. Hem köylülerimiz özgür tebaaya gitsin birazcık. Hem de zaten en çok askeriz köylüler veriyor yani. İlk düzenli birimlerimizi oluşturdum. Şu anda 3 süvari bir kamp yoldaşı var. Karan demiştin ki oyunun ilk başlarında piyadeye gerek yok. Süvariler iyi iş görüyor. Bir de ordunun 1/4'ini ikmal arabası yap. Bu şekilde bir ordu kuracağım. Deneme yapacağım. Kömür ocağımız çok eksikmiş bizim. Biraz o yüzden kömür ocağı yapmak istiyorum. Yaklaşık 22 tane yapıyoruz. Herhalde uzunca bir süre işimizi görür. Bu aramızda kalan sivilceleri bir temizleyelim dedik. Paralarını, pullarını, her şeylerini alıp topraklarını da vasallara devredeceğim. Ülkede hiç boya imalatçısı yokmuş. O yüzden biraz olsun diye yatırım yapıyorum. Kalan parayla da birazcık sulama alanları oluşturalım dedim. Köylüye yatırım önemli. Çünkü duyduğuma göre ilerleyen yıllarda sıkıntı çıkartabiliyorlarmış. Biz şimdiden onları mutlu edelim. Bu devlet Novgorod'un yurtluğuydu. Da yurtluğu. Ama şu adamla ittifaktı. Bu yüzden Novgorod'un yurtluğunu çalmış olacağım. Umarım kızmaz. Kızarsa da yapacak bir şey yok. Zaten savaşa gelmeyi istedi. Herhalde yurtluğunu kaptırmamak istiyordu ama kusura bakma. Yeni ıslahat alma hakkımız var. Şu bize özel ıslahat alalım. Kabine verimliliğimizi arttıracak. Yasama verimliliğini arttırıp bizi merkeziyetçiliğe çekmeye çalışacak ama biz zaten büyük oranda ademi merkeziyetçiliğe kaymaya devam ediyoruz. Şu kabine eylemlerini merak ediyorum ama. Rusya'ya özel ıslahatla gelen kabine eylemine bak. İlki aylık kontrolünüzü 0,50 arttırıp yasama verimliliğinizi arttırıyor. İkincisi vergi verimliliğinizle yakınlık maliyetinizi arttırıyor. Üçüncüsü ordu geleneğine azalışını yavaşlatıp ikmal deposu kapasitesini arttırıyor. Dördüncüsü ise aylık ordu geleneği verip casuslukla mücadele sağlıyor. Ne diyeceğim, bunlar çok kuvvetli. Bunlar aşırı kuvvetli. Yani hepsini geçtim. Şu hem vergi verimliliğini %1 bile olsa arttırıyor. Yakınlık maliyetini 2,5 arttırıyor ki kabine verimliliğinize ve atadığınız kabine üyesine göre bu oran artacaktır. Gayet iyi. Ama muhtemelen bunu şey için aldılar. Rusya Sibirya'ya kadar gidiyor. Moskova'dan Sibirya'yı nasıl kontrol edecek? Birazcık yakınlık maliyeti sağlayalım diye düşündüler herhalde. Şimdi odaya bak. Ben bu adama savaş ilan etmek istiyorum, tamam mı? Neymiş adı? Galiç rakip savaş beyi. Bana savaş ilan edemezsin diyor. Çünkü iç savaştaki isyancılara savaş ilan edilmezmiş. Tamam. Peki bu adam kime karşı iç savaş çıkarttı? Şimdi buraya bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Bir de buradan bakalım. Yine hiçbir şey yok. Bu adamın savaşta olduğu bir devlet yok. Ama bu adam sözde iç savaştaymış. Kiminle iç savaştasın sen? Var olmayan bir şeye karşı savaş ilan etmişsin. Ya da savaş ilan edip bütün ülkeyi almışsın. Daha neyin iç savaşı bu? Çünkü ortada hiçbir şey yok. Bu nasıl bir bug'dır, bu nasıl bir hatadır anlamadım. Neyse, bizim dini nüfuzumuz artmış. Şu sinoda bakacağım, neymiş ne değilmiş merak ettim. Bak, çok güzel bonusları varmış. Örneğin iç işleri üzerine geliyorsun. Ya hepsi ya da seçimimize göre, muhtemelen seçimimize göre meşruiyet, istikrar, prestij alabiliyoruz. Ya da mesela bir temsilcilik açıp ittifaklarımızın güvenini 10 arttırabiliyoruz. Ya da ben diyorum ki ben kardeşim kabine usullerini seçeceğim. Bana havadan 10 araştırma ilerlemesi verebilir. Kabine üyesi yer değiştirme maliyetleri, bunlara çok uğraşmıyorum ama kabine verimliliğini arttırıyor. Ben bir kabine usullerini seçeceğim ve buradan araştırma ilerlemesi alacağım. Belki en mantıklı hareket bu değildir. Ama her 75 nüfuza ulaştığımız zaman ben havadan 10 araştırma ilerlemesini çok beğendim. Silah sanayimize yatırımlarımızı yapalım. Askerlerimizin silahsız kalmasınlar. Param her bine ulaştığı zaman sırayla yatırım yapıyorum. Biraz yol yapıyorum, biraz KTO yapıyorum, biraz da böyle bina basıyorum. Sıra yola geldi ama yani zaten ülkemizin neredeyse tamamına yol yaptık. Biraz da vasal civarlarına yapacağız. Yani bunlar zaten elinde sonunda ilhak edilecek ya. Yol, su, elektrik bize geri dönecek. Şimdi Kiev bize ittifaklık isteği yolladı. Onun isteğini kabul etmeden önce Smolensk'te bunlar düşman olduğu için bize küsebilir. O hemen küsmeden bunun Novgorod'la arasını bozacağım. Kiev'in isteğini kabul edeceğim. Bir sonraki ayda bu adamı ittifaklıktan çıkartacağım. Aynen öyle. Artık ittifakımız değilsin. Ya KTO yapacağız da baksana, her yere yaptığımız için artık yani neredeyse boş KTO'lar kalmadı şuralar hariç. Asıl bu konuşamadım. Asıl böyle yukarıdaki yerler, en çok para getirecek yerleri fullledik. Kalan yerlere de bolca odaklanıyoruz. Kozels ilhak edildi. Hayırlı olsun. Bir altın orduya ilerleyelim artık ya. Hem Novgorod kardeşimiz de geliyor. Kiev gelmiyor. Ona yakıştıramadım bu hareketi. Savaş esnasında şöyle biraz bir birahane inşaatlarını yapalım. Karları yüksekmiş. Biraz da yazı atölyesi. Zamanında orada devletlerinin üzerimizde nasıl at koşturuyorlarsa biz de şu anda aynısını Altın Ordu'ya yapıyoruz. Görüyorsunuz her yerde bizim elemanlar.
Kuşat babam kuşat. Başkentine de oturduk. Bekliyoruz. Keşifler çağına girmiş bulunuyoruz. Ben diplomatik odak alacağım ama bunu size önerdiğim için değil. Ben sadece merak ediyorum. Deneysel çalışıyorum. Tamamıyla diplomatik odak gitsem Rusya ile ne yapabilirim? Bunu merak ediyorum. Ancak siz askeri odak alırsanız çok daha güçlü bir devlet ortaya çıkarırsınız. Haberiniz olsun. Bu şekilde bir anlaşma yapacağım. Bunun sebebi de şu. Rusya bölgesini dedim ki komple almaya çalışalım. Ve bu gösterdiğim hatalı iç savaş var ya. Herhalde şu devletin iç savaşı. Acaba ben bunu vasal olarak çıkartsam bu hatayı çözer miyiz? Mesela yurtluk olarak çıkarttım seni. Yok, kötü bir fikirmiş, hiçbir işe yaramadı çünkü. Toprak paylaşımını bu şekilde yaptım. Şurada kalan yarım vilayeti Yaroslav'a verdim. Kendim 2 tane vilayet aldım bütünleştirmek için. Kalanını da buradaki devlete verdim. Keşke şu da hatası düzelse de. Ya da ne bileyim vasal masal olsa da keşke. Yesek ya da oyun sonuna kadar aramızda böyle çirkin bir mavi kalacak. Bilmiyorum ne olacak. Ayrıca benim takıldığım şöyle bir mevzu var. Ben vasallarıma vilayet devrederken diplomat harcamıyorsam neden benim bir diplomat olarak sahip olmam gerekiyor ki? Yani burada bir olmayınca diyor ki kardeşim vilayet devredemezsin. Ama sen bu biri de harcamıyorsun ki, o zaman bunun var olmasına ne gerek var? Bence olmasa daha iyi. Bilmiyorum, mantıklı bir şey varsa ben kaçırıyorum. Söylerseniz en azından öğrenmiş olurum. Bürokraside özel bir şey varmış Rusya için. Namestnik ofisi. Ve yakınlık maliyetini düşürüyor. Çok güzel. Ben bunu alacağım o yüzden. Köylüme bayağıdır bakmadığımı fark ettim. Biraz pazar kasabası yapalım. Şöyle bir dolduralım bakalım ya. Köylümüz de mutlu olsun değil mi? Tarihsel bir kadın geldi şu anda etkinlik olarak. Hemen şu aşağıda tarihsel olarak durumu yazılıyor, anlatılıyor. Okuyamıyorsanız diye ben kısa bir özet geçeyim. Bu kadın tarihsel olarak 2. Vasili ile evliymiş. Daha sonrasında Moskova İç Savaşı sırasında ailesi güçten düştüğü için Moskova'dan sürgün edilmiş. Sonrasında bu iktidar mücadelesi arasında bunu yakalamışlar. Hayatının geri kalan döneminde ise dine yönelmiş. Yani tarihsel olarak bunu kabul edeceğim. Zaten tarih de kabul etmiş. Hem de Ortodoks manastırı yapılır. Belki bir faydası olur bize. Eski dostumuz Smolensk'i yeme zamanımız gelmiştir. Yeni dostumuz Kiev'le beraber yapacağız bunu. Süvari işinden birazcık caydım. Kusura bakma. Süvariler çok maliyetliymiş. Ben biraz niceliğe yönelmek istiyorum. 1/4 ikmal arabası kuralına uymaya çalışacağım. Ancak süvariler için şu anda değil, belki ilerleyen zamanlarda iyi bir ekonomimiz olursa ya da başka bir ülkede daha zenginken deneyeceğim ama tekrardan. Ya çünkü maliyeti çok yüksek. Yani aynı miktardaki askerler 8 dukat harcarken şu an burası 3 dukat harcıyor. Yani süvariler varken 8, şu an 3. O yüzden böyle yani. Tabakhane yatırımlarımızı da bir yapalım istiyorum. Getirileri gayet makul çünkü. Barış zamanımız geldi. Bütün Rus bölgesini, yani tabii ki de bütünden derken Smolensk'e karşı olan savaşımızda onun sahip olduğu bütün Rus bölgelerini aldık ve savaşımızı bitiriyoruz. Ülkede tuğla eksikliği yaşamaya başladık. Bu yüzden biraz taş ustası basacağız. Aman pazarlarda malımız eksik kalmasın. Bir dakika. Şimdi bu ekranı görüyorsunuz değil mi? Benim şuradaki vasalımda isyan çıkıyor ve bu isyanı Yuan devleti mi destekliyor? Bu hangi akla hizmet gerçek olabiliyor? Kore var. Konuşamadım. Goryeo var lan. Nasıl olabiliyor bu? Ya bak. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Delireceğim bak şimdi. Ya şuradaki 3-5 parça toprağı daha buralarda yerini yurdunu benim bilmediğim 2 tane devlet destekliyor mu gerçekten? Bu nasıl olabiliyor ya? Baktım hiç orman kasabamız yok. Biraz orman kasabamız olsun. Yani bu saçma sapan savaş devam ediyor tabii ki de. Hangi akla hizmet bu ya? Bu gerçekten hangi akla hizmet? Yani şuradaki bug bir de bu saçmalık 2. Dur bakalım daha ne göreceğiz. Ya benim gitti bir de aklı yetmeyen vasalım. Tamam mı? Bunu serbest bıraktı ya. Ya ya Kuzey Yuan'ın vasalı diyor bu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Elit kesimin eğitiminde karışık kurumları seçeceğim. Aristokrasiye kaymayalım. Ya da direkt açık kurumlar diyeceğim ya. Yenilikçilik yayılması olsun. Hem de oraya doğru ilerleme yapalım. Aynen, bu daha iyidir. Ya affedersiniz ama başlarım büyük mingine yani. Ne mi uğraşacağım ben burada ya? Novgorod'u da çağırıyorum. Belki gider Çin'le savaşır. Ayrıca benim vasalım da tam bir şeymiş yani. Birazcık avellik var benim vasalımda. Savaş skor olarak biz kazanıyoruz. Beyaz barış yapıp devretmiş toprakları ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ayrıca Ming nasıl burada zaten isyan destekleyebiliyor ya? Bunu nasıl vasal alabiliyor yani? Bak şimdi olaya bak. Çin tabii ki de kabul etmiyor bunu. Diyorum ki vasala sen benimsin. İtaat et diyorum. Kabul ediyor. Şu an biz Çin'le niye savaşıyoruz mesela? Değil mi?
Ryazan'ı da ilhak ettik sonunda. Daha denize sınırımız yok ama denizcilik malzemeleri üretmeye başladık. Bir hata mı yoksa geleceğe yönelik 3 boyutlu satranç mı? Aslında 3 değil, 5 boyutlu diyelim, daha güzel olur. İleride göreceğiz. Köylü halkımıza da bir kumaşçı lazım olur. O yüzden inşa edelim. Eski dostumuz Smolensk'e yeniden bir ziyaret yapacağız şimdi. Cephaneliklerimiz ülkenin bütün kasabalarında ve şehirlerinde, gerçi zaten bir tane şehrimiz var, yapılı. Tapınakları da eksik etmemeye çalışıyorum. Ekstra kontrol sonuçta. Bir diğer önemli şeyse daha doğrusu, dilim sürçüyor bazen de, kütüphane. Üniversite yapmak çok pahalı ama halk en azından az çok kitaba erişimi olsun, kültürel nüfuzumuz artsın. Rönesans'ın meşhur mimar ve mühendisini ülkemize çağırıyoruz. Hem de şu sanat eseri olan katedrali yeniden tasarlayacakmış. Bir de bu sanat eserinin kalitesi 5 artacakmış. Gelsin. Gelecekte turizmin merkezi oluruz biz. Gelin. Toprakların hiçbirini almayacağım. Doğrudan yurtluğa çevireceğim. Yo, yurtluk yerine sınır devleti mi yapsak? Yapalım ya. Ben Rutenya'ya çok girmek istemiyorum. Orası bizim valiliğimizle yönetilsin. Şu anlık soylular ülkenin bel kemiği. O yüzden soylular zümresi elektörlüğünü getireceğim. Bize biraz meşruiyet sağlayacak. Güçleri artacak. Memnuniyet dengesi artacak. Bir de bu hemen mi gelecek yoksa biz kendimiz mi seçebileceğiz bilmiyorum. Seçimli halefiyet, hanedan odaklı seçimli halefiyet, veliaht seçimlerinin kilitlerini açacağız. Patron ocağı iyi gelir getirecek diyorlar. Yapalım bakalım bir. Aynı olay bir daha yaşandı. Aynı topraklarda. Yine bu vasal bu toprakları salarak bırakırsa ben bunları alıp vermeyeceğim vasala yani. Böyle saçma iş mi olur? Yine gitti bıraktı toprakları. Yok arkadaş, yok. Gerçekten yapay zekanın mantığına akıl sır ermiyor. Kabahat bende aslında yani. Almışsın orayı bir kere ya. Niye bir daha veriyorsun vasalına? Ne bileyim işte, cahillik, belki bir daha olmaz diye düşündüm de her zaman düşündüğümüz gibi ilerlemiyor işler. Ya ama işte bu iki olay çok sinirimi bozdu benim. Zaten şu olay dünyanın en saçma olayı, bak denemek için yaptım. Bununla siyasi evlilik yapabiliyorsun. Ama ittifak olamıyorsun. Yok, oyun diyor ki evlenebilirsin ama ittifak olamazsın. Hakaret edebilirsin. Savaş sebebi oluşturabilirsin. Ama savaş ilan edemezsin. Bu nasıl bir mantık ya? Altın Ordu ile savaşacağız. Ama bir dakika. Nasıl Bulgaristan ya? Yok artık. Nasıl ya? Bulgaristan Altın Ordu'yu haraca bağlamış. Nasıl olabilir ya? Altın Ordu da Kiev'i haraca bağlamış oluyor. Kiev'de birini haraca bağırsa da şurada bağıra bağıra gülelim yani. Oyun biraz garip ilerliyor. Canım ülkemizde kalay olmadığı için topçu basamıyoruz. Biz de o yüzden ithal topçu getiriyoruz. Böyle bir futbolcu transferi gibi oldu ama kar getirmesi şart değil de şu birkaç tane ülkeye top imalathanesi yapalım. Sonrasında kalay malay getiririz. Topçu basalım canım, hep dışarıdan mı alacağız? Savaş devam ediyor. Güzel kayıplar verdik. Hatta biz daha fazla kayıp verdik. Bir de şu oyundaki bir özellikten yakınmak istiyorum. Ayaküstü. Madem çok fazla şeyden yakınıyorum zaten. Şimdi vilayet başkentleri için şuradaki sembol var ya. Şimdi yaklaştırayım ben. Bu şekilde. Şimdi ben bunu yaklaştırdığım zaman evet, hangi ile ait olduğunu görebiliyorum. Ama şöyle bir mesafede olduğu zaman üzerinde ismi yazmıyor. Ya buraya mı ait, buraya mı ait anlamıyorsun. Hadi bu ikisini anlarsın farklı ülkede olduğu için yani sınırlar. Ya da mesela şurası nereye ait olduğunu. Buralarda keza öyle. Ya bu kadar uca koymanın mantığını anlamıyorum ben. Direkt şöyle ortaya bıraksanız da vilayet başkenti olduğunu daha rahat anlasak. İstanbul'un fethiyle beraber sesim çatallaştı niyeyse. Bizans'ın eski yönetici sınıflarından biriyle prensimiz evleniyormuş. Bize de tebrik etmek düşüyor. Ayrıca yeni bir ıslahat seçme imkanımız var. Bizans saray törenleri diye. Verdiği bonuslar aslında güzel ama şu anlık seçmeyeceğiz. Sadece harika bir çift diyelim, kenarda dursun. Yani denizcilik malzemeleri nasıl para kazandırıyor bilmiyorum ama sorgulamıyorum. Biraz dokumacılar loncasına yatırım yapalım. Bol bol sulama. Zaten paramız bitti. Bak şimdi. Altın Ordu'nun bağımsızlığını sağlamak için, yani haraç güzarlıktan kurtarmak için gereken savaş skoru 1210. Peki Bulgaristan nasıl aldı ya Altın Ordu'yu? Nasıl alabildi ya bu adam koca devleti haraç güzar olarak? Buraları alarak konuşamadım. Rusya bölgesini en azından Altın Ordu devletinden temizlemiş olacağız. Daha sonrasında ülkeyi toparlayıp Novgorod'a gitmek istiyorum. Novgorod'u temizleyip bütün Rusya'yı alalım. Kalay şuralarda bir yerde olması lazım. Buraları da alalım da artık ülkemizde bir kalay olsun. 580 dukatı alıp savaştan çıkıyoruz.
Vasal çıkartmayı düşünmüyorum. İsyan ile uğraşıp delirmek istemiyorum yani. Yine gelir Çin destekler falan. Delirtir beni. Şu adamı tekrardan alıyorum ama bu sefer vasal masal çıkartmayacağım. Ming de saçma sapan bizim iç işlerimize karışmasın. Birkaç farklı bina yapma taraftarıyım. Topluca bataklık demirinden yapacağım. Lifli ekin tarlaları. Bak Rutenya'ya saldırsam eğer böyle bir gaflete düşsem yani yine Bulgaristan geliyor. Niye? Rutenya'yı kim koruyor? Altınordu. Altınordu'yu kim koruyor? Bulgaristan. Ya bir tek bana mı absürt geliyor bu durum? Orta Çağ zaten zor. Bari tiyatro yapalım da halk biraz sevinsin. Her ile bir üniversite yapamayız maalesef. Ama böyle ufak ufak üniversite getireceğiz. Öğrencilerimiz okusun, büyüsün, büyük devlet adamı olsunlar. Öyle genel bir bilgi olsun istiyorum. Bizim hanedanlığımız şu anda hem Novgorod'da hem de Kiev'de hükümdarlık yapıyor. Keşke bir birleşsek de şöyle devasa bir devlet olsak ha. Yaroslav sonunda ilhak oldu. Şimdi biz Kremlin yaptık ya. Bu yaptığımız Kremlin keresteyle yapıldığı için yangına dayanıksızmış. Diyorlar ki kereste yerine taş ve kil gibi malzemelerle değiştirelim daha dayanıklı olsun. Mantıklı olsun. Yapalım. Birazcık da güherçile yapalım ya. Şimdi Tötonlarla ittifak olacağım. Ve Novgorod'la ittifakımızı bozacağım. Çünkü Rusya bir bütün olmalı ve Novgorod buna bir engel. Pomor Karakolu diye bir şey var. Bu ya Rusya'ya özel ya da Sibirya bölgesindeki ülkelere özel. Zaten açıklamasında da Türk ve balık toplamak için önde gelen yapılardan biri Sibirya açıklarında bu yapılara başvurulur diyor. Yerel köylü gücünü arttırıyor, ham madde hasılatını arttırıyor ve ticaret kapasitesine katkısı var. Ve sadece köylere yapılabiliyor. Yapalım biz de belki ihtiyaç olur. Tatar Slobodası. Tarihsel olarak Tatar toplumlarını Moskova topraklarında yeni kurulmuş bir Tatar Slobasına göç ettirmişiz. Tarihsel devam edersek 10 kültürel nüfus kaybediyoruz ama nüfusumuz artacak. Tam tersini de yapabiliriz, almayabiliriz. O zaman da istikrar kazanıyoruz. Bence gelen gelsin ya. Nüfus önemli çünkü. Karavebaa'da çok kaybettik. Gelin gelin. Ayrıca şunu da göstereyim. Şu toprağı kaybettik yine. Benim çok sinir olmaya başladığım bir özellik var. Vasallarıma birisi isyan ediyor. Özellikle başka bir devlet bu isyanı destekliyor ya. Ben de bu savaşa katılıyorum. Ben neden savaş lideri değilim? Bu adam benim kölem değil mi? Ben bu adamın efendisi değil miyim? Neden savaşın lideri ben değilim? Yahu buraya geri almışım. Altın Orda'nın bütün topraklarını, bütün demeyelim abartı olur ama birçok toprağını işgal etmişim. Benim vasalım gidiyor barış anlaşması yapıyor. Niye barış anlaşması yapıyor biliyor musunuz? Çünkü başka bir isyan çıkıyor. Burada başka bir isyan çıkıyor. Vasal da bu adamla barış yapıyor. Ya ben olmalıyım. Savaşın lideri ben olmalıyım. Sen karar vermemelisin buna. 2 sefer şu bölgelerdeki topraklar için Çin'e savaş açtım ya. Çin'e ya. Çin de gelip bu isyanı destekledi gerçi. İkisi de absürt bir olay. Eski dostlar, aynı zamanda akrabayız bu arada. Şimdi birbirimize girme zamanı. Hadi bakalım. Savaş ezici bir üstünlükle devam ediyor. Yani ben daha hiçbir şey yapmadan bizim çocuklar yardırıp yardırıp dövüyorlar. Kolay bir savaş olarak gidiyor yani. Rutenya bizi sırtımızdan vurmaya gelmiş. Novgorod'la ayaküstü ittifak olmuşlar. Kaybedeceğiz gibi gözüküyor. Acaba yetişecek mi bizim ordu? Yetişemedi. Biz de ordularını ayrı ayrı yakalarız. Kıstıra kıstıra döveriz. Ne yapalım? Savaş vallahi tersine dönmek üzere. Rutenya çok kuvvetli geldi. Ben de tek tek savunma yapmaya çalışıyorum şu an. Hızır geldi Hızır. Tötonlar savaşımıza katılıyor. Aslanım benim ya. Bizi kurtaracak bu Rutenya'nın pençesinden. Savaştayız ama yatırımlara devam tabii ki de. Silah ustası yapalım. Anlık savaşın durumunu da bir göstereyim. Karşı tarafın 70 bin kaybı var. 11 bin askeri kaldı. Biz de 37 bin kayıp verdik. 56 bin kişiyiz. Biz kazanacağız bu savaşı. Tötonlar sağ olsun yetiştiler. Yani şu an bile 20 bin ordusu var. Ki geldiğinde 30 bin civarında vardı ordusu. Ayaküstü Vladimir'de ilhak ettik. Burada da Rutenya'yı döveceğiz şimdi. Evet, Rutenya barışa yanaşıyor artık. Seninle sonra ilgileneceğim oğlum. Seninle sonra ilgileneceğim. Artık barış yapabilecek duruma geldik. Bu şekilde toprak alımları yapacağım. Bir de Novgorod'la ittifaklığını bozacağım. Rutenya ve Novgorod ittifaklığını bozacağım. Şu kısımları Smolensk'e vereceğim. Şurayı Tver'e veririm. Diğer vasallara pay edeceğim. Ben buraları bütünleştirmekle uğraşmak istemiyorum çünkü. Bir tek şurası bende kalır. Orayı bütünleştiririm. Bu savaşın ardından bir sonraki savaş için planımdan bahsetmek istiyorum. Ben İsveç'te ittifak olacağım. Şu an -90 olduğuna bakmayın. Savaştayız diye. Yoksa artıdayız. Ama muhtemelen uzun bir süre dinleneceğim. Tarihsel olarak 1547 mi 1557 mi o civarlarda kuruldu Rusya ama biz
daha geç bir tarihte kuruluruz. Bu şekilde. Anlık olarak ülkemizde böyle gözüküyor. Başımın belası beni sinir eden vasalımı artık ilhak edeceğim. Yuh etmeye de bilirim. Yani diğerleri de çok erken tarihlerde olmuyormuş zaten. O yüzden ilhak edelim bunu. Topraklarımız genişliyor ama halkımızın hala her yere yol erişimi yok. Ya buradaki adam çamurdan gidiyor. O yüzden çakıl taşlı yollarımızı arttıracağız. Yani sadece halk için olsa belki yapmayabilirdim ama benim askerler de bir yerden bir yere giderken ızdırap çekiyorlar. Yazıktır yani. Soylular biraz mutsuz olacak ama ben burada meritokratik liderlik seçeceğim. Ya soylu komutası birazcık mantıksız kalıyor. Alt tabakadan kumandan gelemeyecek olması. Halkımız diyor ki biz bir Kremlin yaptık ya. Kremlin'in yanında bir çan kulemiz olsun. Halkımız bunu hak ediyor diye düşünüyormuş bizim yöneticiler. Tarihsel olarak yapılmış. Magnum opus seviyesinde bir sanat eseri olacakmış. 12 aylığına biraz sıkıntıya düşüyor pazarımız. Yani yapalım ya neyse hadi tarihsel sonuçta. Şimdi Novgorod'la bir savaş daha yaptık ama savaş çok basit geçtiği için göstermedim. Rutenya gelmedi. Tek başınaydı. İsveç ve Toton geldi. Neredeyse hiçbir şey yapmadan kazandım yani öyle söyleyeyim. Şu vilayetleri alıyorum. Artık ülkesi 2'ye bölünmüş olacak. 5 toprağımızdan hak iddiasını çektireceğim. Burada belki toprakların bir kısmını Tver'e veririm. Belki bende kalır bilmiyorum. Anlaşma bu şekilde olacak ama. Anlık görüntümüzde nispeten artık bir adam oluyor ülke sanki. Yeni topraklar almanın şerefine biraz yol yapacağım. Ve bütün parayı gömdük. Bu civarlara yollarımızı yaptık. Zaman içerisinde Sibirya'ya bile demir yolu götüreceğiz. Daha yeni aldığım topraklarda köylüler isyan etti. Ya yani daha şimdi geldiniz bana. Nasıl benden bu kadar hızlı mutsuz olabilirsiniz ya? Neyse Töton kardeşim gel yardım et ya. Madem isteklisin bu kadar. İsveç de gelsin. Nüfuzu arttırdığımız için yeni bir sinod hakkımız geldi. Ben buradan yine kabine usullerine geleceğim ve araştırma girişimlerini seçeceğim. Ayrıca denizcilik kanununda ticaret yollarını koru seçmeyi düşünüyorum. Ben yani hiç gemi basmayabilirim yani. En azından burjuvalar mutlu olsun. Korsanlık konusunda ise devlet korsanlığını seçeceğim. Ve henüz oynuyorken oyunu daha bitmeden yani 1.1 güncellemesi gelirse korsanlıktan para da kazanırız. O yüzden kenarda köşede dursun. Halka birazcık tiyatro yapacağım. Huzursuzlukları azalsın hem de. Yani şu denizcilik malzemelerinden nasıl para kazanıyoruz bu kadar bilmiyorum. Denize bile doğru düzgün sınırımız yok ama fazla sorgulamayalım yapalım. Dostumuz İsveç bizim için Novgorod'u işgal edip topraklarını bize hediye edecekmiş. Gelsin. Novgorod'la barışımızı yapıyoruz. Artık başkentini alıyorum. Çünkü Rusya'yı kurmak için en önemli etkenlerden birisi onun başkentini almak. Anlık durumumuz bu şekilde. Biraz da paramız birikmiş yatırım yapacağım. Klasik ilk olarak KTO'yu basacağım. Ve para kalmadı zaten başka. İşte bak Livonya beni rakip ilan etmiş. Ama ben Livonya'nın metbu devletiyle ittifakım. Bu neyin cüreti ya? Yani senin üstündeki adamla ben dostum. Sen gelip beni rakip belliyorsun. Başka kimse kalmamış gibi. Kabine kanunlarında yönetici ruhban zümresini istiyorum aslında. Ama bu bizi biraz gelenekçiliğe kaydırabiliyor. Gerçi şu an artı 0.16'dayız. Bu 10 gelecek. Yani hala daha yenilikçiliğe kayıyor olacağız. O yüzden iyidir bu ya. Kabine verimliliği önemli benim için. Anlık olarak çok güzel bir isyan geldi. Çok güzel diyorum buna çünkü ben bu adam sayesinde Novgorod'dan daha fazla toprak alabileceğim. Ve kardeşlerim ya benim. Töton, İsveç desteğe geliyor. Yine benim için savaşacaklar ve bize toprak getirecekler. Neyse bize dümenden orduları yollayalım da ayıp olmasın. Döşeme yolun kilidi açılmış ama biz daha ülkeye çakıl taşını götüremediğimiz için ben bir çakıl taşı yol yapmaya devam etmek istiyorum. Böyle bir civarlara inşamızı yaptık. Şimdi reform çağına geldik. Ben yine diplomatik odaktan devam edeceğim. Aslında her çağda söylüyorum ama duymamış olma ihtimalinize karşı bir daha söyleyeyim. Ben full diplomatik odak gideceğim. Avantajlarından dolayı değil de birazcık daha rol yapıyormuş gibi oynadığım için. Normalde ben işte ittifak alıp birbirlerine kırdırmaya çok uğraşmam. Ama Rusya'da yapıyorum şu anda. İşte nasıl? Novgorod Smolensk'i aldık. Altın Ordu'ya saldırdık. Sonra Novgorod'u aldım. Smolensk'e kırdırdım. Sonra bunları ittifak aldım. Buna kırdırdım. Yarın bir gün İsveç'e saldıracağım. Başka birini kullanıp gibi böyle diplomasiyi kullandığım için kendimce rol yapıyorum. Bu yüzden diplomatik odak gidiyorum. Yine burada askeri odağın mantıklı olduğunu düşünüyorum ama. Özellikle kültür kapasitesi bayağı işe yarayabilir. Çünkü Pontus bozkırlarına ineceğiniz zaman hani o kültürleri kabul ederseniz direkt yurtluk olur. Kafanız daha rahat olur. Evet, bize özgü bir felaket anladığım kadarıyla.
Sosyal ve ekonomik huzursuzluğun boy gösterdiği karanlık bir dönemdeyiz. Ulusumuz bir yandan kıtlık ve savaşla mücadele ederken öteki yandan da zümrelerine karşı verilen direnişe göğüs germeye çalışıyor. Dört bir yanı vahşi köpeklerle çevrilen adeta parçalara ayrılarak mideye inmek üzere demişler ama böyle bir şey yok. Bizim ülke gayet refah içinde aslında. İstikrarımızı 25'in üzerine çıkartırsak bu event gidecek. Ama bu eventi her türlü yaşamamız gerekecek. Çünkü diyor ki mevcut çağ en az reform çağı veya sonrası. Yani bundan sonraki her çağda ben meşruiyeti 100'ün istikrarda 25'in üzerinde tutmam lazım ki bu yaşanmasın da istikrarı her zaman tutamıyorsun. Bir yenilik benimsiyorsun. Bir event geliyor, bir şey oluyor, parlamento geçmiyor. Biz bunu yaşayalım, kurtulalım. Bak mesela istikrardan bahsettim. Gelen evente bak. Vilayetler özellik istiyor. Ya bunu vereceğim %10 kontrol kaybedecekler ya da diyeceğim ki hayır vermiyorum ki vermeyeceğim. O yüzden istikrarı 25'in üzerine tutmak işkence olur bizim için. Evet, bütün Rusya topraklarını artık almış olacağız. İskandinavya taraflarında bir sınır devleti oluşturacağım. Burada 3-5 parça o yüzden aldım. Tabii bütün hepsini aldık dedim ama burada 2 tane bizim bir sivilcemiz var. Ya bundan kurtulabiliriz ama bu sivilce değil aslında. Bu daha çok ben gibi. Benlerden kurtulmak pek mümkün olmuyor ya. Tabii ameliyatta kurtulabiliyorsun ama demeye çalıştığımı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Maalesef yani şu neyse üzerine çok konuşmayalım yani. Çok konuştuk zaten. Anlık boyutumuz da bu şekilde. Yine bol bol KTO yapacağım. Paramız bitti. Gelirlerimiz de düştü haliyle çünkü yani zümre memnuniyeti 25 nedir yani? Çok ağır bir şey yaptırım bu. Bir de meşruiyet maliyetimiz arttı. Bizim en problemli vasalımızı sonunda ilhak ettik. Hayırlı olsun. En sevmediğim sendin yani zaten. Şimdi seni ilhaka başlayacağım. Mokça kontluğu. Hava isyan fısıltıları yangın gibi yayılırken umutsuzlukla ağırlaşıyor. Bizim bu soylu zümresi komplolar kuruyor. Köylülerimiz isyan ediyor. Yabancı güçler yani dış mihraklar da akbabalar gibi üstümüze dolaşıyor. Karışıklık dönemimiz başlıyor. Ve çok güzel bir şekilde başlıyor. -50 istikrarla. Gelirlerimiz dibe vurdu. Yani üzgünüm ama ben bunları arttırırım. En azından 40 olsun yani. Biraz da sarayı kıstım ama bu şekilde bile kurtarmıyor. Yani 40'a çektim. Meh. Bakalım. Eksideyiz madem Teutonlardan para isteyeceğim. Bu esnada İsveç'e Danimarka'ya saldırmış. Bizi çağırmış ama İsveç halleder diye düşünüyorum. Yani köylü kusura bakmasın ama artıda kalmak için onların vergisini daha da arttıracağım. Ya da şöyle yapalım. Soylulardan ve burjuvalardan almayalım. Köylüden alalım ne yapalım. Yani köylünün sırtına bu kadar vergi bindirmek bilemedim ama neyse. Köylüler ayaklanıyormuş. Allah Allah. Ne olmuş ki ya? Şimdi başka bir tarihsel olay var. Namestniklerin gücü. Bu valilikler ülkemizin en uzak bölgelerini yönetenler. İşte bunlar uzak bölgeleri yönettiği için oralarında gelirleri bize çok gelmiyormuş. Hani biz de bir düzenleme yapalım. Ülkeyi biraz daha merkeziyetçiye kaydıralım diyorlar. Sanki başımızda herhangi bir sorun yokmuş gibi. Yani bunu seçeceğim. Bir de 7 istikrar kaybedeceğim. Zaten ben Adem'e gideceğim. Merkeziyetçi gitmeyeceğim. Burada tarihe ters düşelim. 7 istikrar gelsin hızlıca artıya çıkalım. Burjuvaları güçlendireceğim. Şimdi soylular komplo kuruyor. Köylüler isyan ediyor. Burjuvalar da tepemize çıksın. O yüzden güçlü loncaları alıyorum. Delilik. Ülkemizin büyük prensi son birkaç ay içerisinde tutarsız davranışlar sergilemeye başlamış. Haliyle hem sarayı hem de ülkeyi endişeye sürüklemiş. Millet de diyor ki herhalde bizim prens delirdi. Ne yapalım? Prens başta kalmaya devam ederse -20 istikrar yiyecekmişiz. Ya da onun yerine başka birini başa geçirebiliriz ki başa geçecek kişi 96, 76, 100. Bizim adama bakıyorum. 68, 43, 46. Ya gelsin başa daha iyi ya. Ayrıca Novgorod'la savaştayız ama ben galiba o kısımları size göstermeyeceğim. Moskova için birkaç event geldi. Ben de eventlerle ilgili biraz kendimce ironi yaptım. Sonra dedim ki boş ver ya göstermeyeyim çok kısımları. Öyle yani emin olamadım biraz. Tabi bu esnada da yangın çıkmış bizde. Oo Moskova yok artık 0.50 gelişim nedir ya? Tarihsel olarak da 1547'de bir yangın çıkmış. Geçmiş olsun dileyelim. Şehri umarım bir an önce toparlarız. Köylüden deli gibi vergi aldığımız için bize biraz kızmışlar, isyan edecekler şimdi. Ya da savaş bitince edecekler. Haydutların dehşeti. Doğu Novgorod bölgemizde haydutlar pink atıyormuş. Köyleri yağmalıyorlar, pusu kuruyorlar, halka zulmediyorlarmış. Bir dur demek lazım herhalde yani bu insanlara. Haydutlara ünvan da verilebiliyormuş. Yani ödül gibi. Ya bu ödülü Moskova vermez öyle söyleyeyim.
Başka yerde alırlarsa bilmiyorum artık. Biz yerel yetkililere destek vereceğiz ki şu haydut belalarından kurtulsunlar. Veraset krizi. Prensimiz Konstantin hayatını kaybedebilirmiş şu anda ve uygun bir veliaht da yokmuş. Meclis diyor ki Boris Godunov güzel bir seçenek. İstersek bunu seçebiliyoruz. Karşılığında 10 yıl boyunca parlamento temel desteğimiz artı 25 ya da aşağıdakini seçebiliriz. Bu da bize 5 yıl boyunca eksi 25 parlamento desteği veriyor. 5 sene boyunca hiçbir şey geçiremeyiz yani neredeyse. Adama bakıyorum 63, 85, 81. Meclisin istediği kişi ise 65, 70, 68. Zaten parlamentonun gelmesine nereden baksan 3 sene var. 2 senede bekletiriz parlamentoyu, biz adam gibi daha iyi bir veliaht alalım. İstediği kadar da kızsınlar. Fyodor Romanov bizim veliahtımızdır. Yabancı kültür kanununda kültür kapasitemiz artsın bizim ya. Yabancı ritüellere izin verelim. Çünkü şu an zaten sınırındayız. En azından 4'e çıkarsa bizim için güzel olur. Böyle bir barış anlaşması yapacağız. Buralardan da parça alıyorum ama buraları yurtluk yapacağım. Sonrasında ilhak edebilirim. Burası yine sınır devletimizin olacak. Ya elde çok fazla toprak olduğu için, daha bütünleştiremediğimiz için buralara uzanmak istemedim yani. Hakit dağlarından vazgeçirmek istedim. Yarın bir gün Novgorodlar isyan falan ederse belki bu haklarından vazgeçirdik diye daha az sorun yaşarız. Şimdi hemen bu köylülerimiz isyan etmeden şuraları devredeyim ben. Şöyle bir bakınca bir maşallahımız var. Devirleri yaptım, artık köylülerin isyanına hazırım. Köylülerimiz birazcık kızmış. Niye bilmiyorum. Şüpheli yani. Bence dış mihrakların gazına geldiler. Hemen Töton ve İsveç'i çağırıyoruz yanımıza. Onlar halleder ya. Biz çok karışmasak da olur. Ama düzenli orduları var. Köylülere bak sen ya. Siz bu parayı nereden buldunuz? Yani düzenli orduyu karşılayabilecek parayı nereden buldunuz? Ben şüpheleniyorum köylülerimden. Çünkü onların cebine hiç para bırakmadım. Ya bu parayı demek ki çaldınız siz. Ivan diye bir adam varmış. Diplomatik dilden çok iyi anlıyormuş. Diyor ki hükümeti iyileştirmek için bazı güzel fikirlerim var. Gelsin, kabinede görev alırsa ilave daireler kurabiliyormuş. Tamam, gel. Yani ben köylünün cebinde hiç para kalmadığından emin olmuştum. Ama adamlar gitmiş düzenli ordu tutabilmişler. Kardeşim, sen bu parayı nereden buldun? Çaldın mı? Çalmış olman lazım. Başka türlü imkanı yok. Ya da sakladın. Ama büyük ihtimalle çaldın. Ya ben hiçbir şey öğretememişim bu halka. Yahu çalıyorsanız yakalanmayacaksınız. Yakalanırsanız böyle cezalandırırız. Sırf ceza almamak için de böyle isyan ediyorlar. Bizim hükümdar gene kafayı yemiş. Yolla gitsin ya. Köylüler teslim oldu. Yakışmamıştı zaten. Hem çalıyor hem çalışmıyor. Ya en azından çalıyorsan çalış yani, yanlış mıyım? Bak şimdi Baltık sınırı diye bir event geldi. Bu evente basıp Baltık vilayetindeki her ülkeye karşı, şu an burada bir tane var ama hepsine karşı onları vasallama savaş sebebini kazanabiliyor musunuz? Yani ben şu anda Töton'la ittifak olduğum için her ne kadar bu ülke beni rakip olarak görse de bu adamın efendisiyle ben ittifakım. O yüzden ben bunu seçeceğim. Ya gerçekten gelen eventler resmen ülkeyi yıkmak adına. Soylular diyor ki biz köylülerin haklarını biraz daha kısıtlayalım. Yok hayır, halkımızı kısıtlamayalım dersek eksi 50 istikrar yiyoruz. Zaten benim bunu seçebilme gibi bir lüksüm var mı ya? Hani benim bu felaketten kurtulmak için artı 30 istikrara çıkmam lazım. Ben bunu seçersem bu felaket bir 20 yıl daha gider. Ne yapalım? Halkı süründüreceğiz. Yeteri kadar sürünmemişler gibi. Şimdi tarihsel olarak bir şey var. Prikazi ıslahatına uyumlu olarak kurulan hükümet dairelerinin her biri hükümetin çarklarına farklı şekilde roller alıyorlarmış diyelim. Biraz devrik cümle kurdum ama yazıyor zaten burada tam hali. Tebaamızın hastalıklarıyla ilgili de bir önlem alalım, bir hamle yapalım demişler. Tarihsel olarak sülük ve hacamat tedavilerinden herkes faydalansın diyebiliyoruz. Bu da bize, ya ismini okuyamıyorum, böyle bir kabine eylemi kazandırıyor. Hastalık bağışıklığını %20 arttırıyor. Ve soylularımız mutlu oluyor. Ne güzel. Yani dua edersek geçer de diyebiliyoruz ama bunun bize hiçbir avantajı yok. O yüzden ben üst tarafı seçeceğim. Tarihsel gideceğiz. Biliyorum köylüm, çok kızdınız ama size şimdi tiyatro yapıp sizin huzursuzluğunuzu azaltacağım. Sanki cebinizde para varmış da tiyatroya gidebilecekmişsiniz gibi huzura kavuşacaksınız. Olsun. Varlığı yeter. Biraz para kazanmamız lazım. O yüzden bataklık demiri eriticisi de yapacağız. Tabi paramın tamamıyla yapmak istemiyorum. Biraz da terzilere gidelim. Cepte en azından bir 700-800 dukat kalsın istiyorum çünkü. Yoksa bir şey olur aç kalırız. Köylülerimizin çok üzerine gidiyoruz ya.
Onlara birkaç ayrıcalık vermek istiyorum. Biraz memnuniyetleri artsın. Çok vergi alıyorum. Yazıktır. Özel köylere vereceğim. Hadi gelin be, sizi parlamentoda temsil edilmenizi sağlayalım. Hadi. Mahkemeye de erişin be. Seferberlerinizi de azaltıyorum. Zaten düzenli orduya geçiyoruz. Prensimiz çıldırdı. Avam mensuplarını yönetime de alıyoruz. İşte bu delilik eventi herhalde bana da sıçradı. Çünkü hem köylüden vergi alıp köylünün kafasını eziyorum. Bir yandan da onlara ayrıcalık verip güçlerini arttırıyorum. Bela mı istiyorum, ne yapıyorum belli değil. Sonunda şu karışıklık döneminden kurtulduk. Derin bir oh çekebiliriz artık diye düşünüyorum. Yalnız köylülere verdiğim imtiyazlardan dolayı vergiyi dibine kadar almama rağmen hiç gıkları çıkmayacak. Çok güzel. Şu istiklali artık kapatalım. Bu sefer de soylular isyan etti. Tabi gördüler avam isyan ediyor. Ama yakıştıramadım size soylular. Yani avamı mı örnek alıyorsun? Ya onlara mı örnek aldınız gerçekten? Bunca kargaşa içinde bir vasalımızı ilhak ettik. Evet, soylular da teslim oldu sonunda. Şimdi 10 bin liramız var. Parayı ben bayağı biriktirdim. Bunun sebebi güzel bir ordu kurmak istiyorum. Artık topçu da basabiliriz çünkü. Kalay aldık. Pazarımızda var. Ural bölgesindeki kalan ufak çaplı devletleri yiyelim. Altın Orda zaten açlık yapıp buraları kuşatmış. Biz de şu kalanları alalım. Bizim vasallar döver diye düşünüyorum. Bu arada Emre, bilgi için teşekkür ederim. Toplam ordu sayın 40'ı geçtiği zaman yavaşlama olduğunu söylemiştin. Benim hiç böyle bir şeyden haberim yoktu. Hala daha işte kaç bir yerde kaç süvari olur tam olarak bilmesem de yaptığımda doğru olmayabilir. Ama 40'ı geçirmeyeceğim. Tam 40 yapacağım. Ayrıca ordu şablonu için tavsiyeniz varsa da okumak isterim. Ülkede bir isyan çıktı bu Moğollardan. Altınordu destekledi. Yanıma Töton ve İsveç geldi. İsveç çıkmış ama vardı yani. Bu toprakları aldım. Şimdi şunu fark ettim ben. Normal şartlar altında dur göstereceğim hemen. Aldık toprağı. Biz burada gerekli olan il sayısını aslında karşılıyoruz. Ama niye eksik gösteriyor? Çünkü bizim buradaki 2 tane dev gibi vasalımız var. Boyutları her ne kadar küçük gibi gözükse de Tver'de 60 il, bunda da 63 il var. Her türlü burayı aşıyoruz zaten. Ben bu adamları ilhak etmeye kalkıyorum. Bana diyor ki 1619'da anca ilhak edilebilirim ben. Çok besleyip çok büyütmüşüz herhalde anlaşılan. Tabi ben bunu kırsal yerleşim yerine çevirsem. Adamın bütün topraklarını köye çevirdim. Yani çok bir etkisi olmadı. 5 yıl. Hani ne gibi fark olur diye düşündüm ama bir farkı olmuyormuş. Neyse, demeye çalıştığım şey şu. Biz bu adamların ilhak olmasını beklersek 1700'de anca Rusya'yı kurarız. Ben o yüzden biraz agresif davranıp Altınordu'dan koparabildiğimi kopartacağım. Bolotnikov isyanı. Asi devrimcimiz Bolotnikov Tatar esaretinden kurtulmuş, gizlice ülkemize gelmiş ve halkı kışkırtmaya çalışıyor. Tarihsel olarak üsttekini seçip hemen hemen isyana başlatıyoruz. -20 istikrar yiyoruz. Ben zaten daha yeni kaostan çıktım. Nedir sizin vaadiniz? Sıradan halk için sosyal hareketlilik. Tamam, kabul. Ben sonra kaldırırım zaten. Aynen evet. Hadi isyanınızı bitirin bakalım. Bitti mi şimdi isyan? Ya bunlar ne kadar salak ya. Yani şunu buradan direkt kaldırabiliyorum ve bu da 20 istikrar maliyeti. Üsttekini seçseydim bunu hiç vermeyecektim. Ama halk kızacaktı. Şimdi ben bunu direkt kaldırsam yine 20 istikrar. Ama bu sefer halk uyuyor olacak. Altın Ordu'ya bir daha savaş açtık. Tabi bu sefer Bulgaristan geldi. Ve Bulgaristan'ın 18 binlik düzenli ordusu varmış. Bu biraz problem. Rutenya 32 bin. Ben Rutenya'nın geldiğine hiç dikkat etmemiştim. Rutenya niye gel... Ya bu nasıl bir çarpık ilişki ya? Ya Rutenya Altın Ordu'ya haraç veriyor. Bulgaristan'la ittifak. Altın Ordu Bulgaristan'a haraç veriyor. Rutenya'ya köle muamelesi yapıyor. Bulgaristan'ın kölesi Altın Ordu, adam kölesinin kölesiyle ittifak oluyor. Moskova'da topçu mevzisi. Diyorlar ki savaşlarda toplara artık çok ihtiyacımız var. Bizim mühendislerimizin işi kolaylaşsın. Başkentimize güzel bir topçu mevzisi yapalım diyorlar. Yani 35 dukatlık çok cüzi bir maliyeti var. Ben bunu niye kabul etmeyeyim? Ve verdiği bonusa bak. Başkentte olduğu sürece topçu gücü %10 artıyor. Topçuların yapım maliyeti %25 azaltıyor. Aylık araştırma ilerlemesini de %5 arttırıyor. Çok iyi ya bu. Ve 35 dukata ben böyle bir özellik alacağım. 3 tane devasa güçlendirme veren bir özellik. 35 dukat mı gerçekten maliyeti ya? Çok adaletsiz diğer ülkeler için. Karşısının askeri gücü bizden daha fazla sayıca. Biz nerede 48 bin kaybettik ya? Evet, bu yüzden fazlaymış da biz nerede kaybettik o kadar acaba? Rutenya taraflarında savaşmaya devam ediyoruz. Şu anda 7800 ile 16 binlik bir kayıp durumu var. Önde gibiyiz.
Yani bu bir hayal ürünü de olabilir. Çünkü sayıca gerideyiz. Skor olarak da gerideyiz. Yani ordularını yakaladığım zaman dövebiliyorum. Tabi sayı üstünlüklerini sağlarlarsa hala bir şansları var. Hedefim Rutenya'yı savaştan çıkartmak çünkü en büyük savaş gücü o. Bak adamın 92 binlik askeri var. Yani şu adam çıktı mı savaştan savaşın bütün seyri değişir. Ve şu anda da Rutenya'yı dövüyoruz yani. Baktım olmuyor. Seferberlere başvurdum. Agaları topluyoruz bakalım. Çünkü şu bölgeyi almazsak savaş bitebilir. Gidip direkt bu bölgeyi alacağız. Düzenli ordularım hala burada Rutenya'yı kuşatıyor. Ama teslim olmak üzere. Evet, Rutenya savaştan çıkıyor. Para almak isterdim ama beyaz barış yapsa bile kafi bize. Şimdi bu Bulgar'ı biz tost yapacağız. Bir şey deneyeceğim. Milislere bu alanı kaplama kuşatma yap desem. Acaba hayatta kalabilirler mi? Zaten bütün orduları bizim buralarda geziyor. Altın Ordu'nun ordusu kalmamış. Bulgar'ın orduları ya burada ya şuralarda. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Büyük oranda işgal ettik. Aynı zamanda Timur da işgal ediyor Altın Ordu'yu. Anlık durum bu şekilde. Orduların hepsini bitirdik. İsveç ve Teuton çıktı. Böyle bir anlaşma yapıp bitireceğim savaşı. Ural bölgesinden alıyorum komple toprakları. Şöyle gördüğünüz üzere. 89 tane vilayet, gerekli sayıya ulaşacağız. Böyle bir ihtişamımıza bir bakalım ama şu ankine değil. İmparatorluk olacağız tabii ki de. Şu anki halimize bakalım işte. Rus Çarlığı be. İnat ettim, bu bölümü Rus Çarlığı'nı kurmadan bitirmek istemedim. Ya tabii şu içimizdeki sivilce olmasaydı bundan kurtuluruz bir şekilde de. Şimdi ne yapacağız onu bilmiyorum ya. Bilmiyorum, buna ne olacak bilmiyorum. Yani benle siyasi evlilik yapabiliyor bu arada absürt bir şekilde. Bir dakika, nasıl ya? Hadi canım. Ben bu adamı... ben bu adamı vasallayabilirim. Tamam tamam, kurtulacağız. Bundan da kurtulacağız o zaman görünüşe göre. Ama bu bölümün sonuna geldik diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenebilir, yorum atabilir. Abone olmadıysanız olabilirsiniz. Daha çok görmek isterseniz videolarımızı. Mızlı diyorum ama sanki çoğul gibi ama tek başımayım yani. Aslında videolarımı. Odaklar konusunda daha iyi seçimler yapabilirsiniz siz. Ben anlattım daha öncesinde. Bir daha anlatmayayım. Kafa şişirmeyeyim yani. Şimdi hemen hemen 250 yıllık, 253 galiba. Ama neyse biz 250 diyelim. Moskova oynayışım hakkında tecrübelerimi ve düşüncelerimi aktaracağım. Buradan sonrası videonun sonu aslında. Öncelikle bu coğrafya ya aşırı büyük. Zaten büyük ama hani sana bunu çok fazla hissettiriyor. Yani askerler bir yerden bir yere gitmesi çok fazla sürüyor. Biliyorum yani, evet Rusya zaten büyük bir yer ama hani keyif vermiyor o kadar uzak mesafeleri git gel yapması. Allah'tan askerlere bir nebze de olsa otomatik emirler verebiliyoruz. Bu sayede kontrolü kolay oluyor. Çünkü ben EU4'te bile Rusya oynamaya çekinirdim. Rusya oynamayı çok sevmezdim. Yani e, bir koloni atıyorsun. Buradan şuraya kadar geliyorsun. Yani ben burayı nasıl kontrol edeyim? Bir isyan çıkıyor. Bakabilirsen tarzında. Şu ana kadarki süreçte eğlendim. Ya tarihsel olarak ne kadar sınırlarımız benzer bilmiyorum. Ama şu an elimizin altında aslında 557 tane il var. Ya ben mesela Osmanlı, daha doğrusu Selçuklu oynarken yani bayağı büyük bir coğrafyaya yayılmıştım. Anca 500 toprağa sahip olabilmiştim. Burada neredeyse bir tane bölgeye sahip olarak 500 tane ile ulaşıyorsunuz yani. Demeye çalıştığım şey şu aslında. Sadece şu Rusya bölgesinde bile oynasanız yani bu alanı tamamlayıp genişlemeseniz bile çok fazla ile sahip olduğunuz için çok güçlü bir ülke olabileceğini düşünüyorum ben. Hani tarihsel sınırları boş verin yani. Sadece burada bile var olsa çok güçlü olur Rusya. Gelir şu anda -6 gibi gözüküyor ama niye böyle gözüküyor? Ordu bakımı biraz katlanmış. Niye? Galiba ben orduları seviye atlattım diye böyle oldu. Hallederiz. Eksiklerim, hatalarım olabilir. Siz görün. Benim yaptığım hataları yapmayın. Önerilerinizi açığım. Oynamanızı da tavsiye ediyorum. En azından bir kere bile olsa gelin Rusya'da bir oynayın, deneyimleyin. Her ne kadar isyanların çok uzak yerlerde çıkması sinir bozsa da ya da işte hani buraları gelip düşmanların işgal etmeye kalkması sinir bozucu olsa da bir tur denemeniz lazım. Bir tur oynanır yani burası. Öyle. İyi günler, iyi oyunlar, iyi işler, güçler. Yaptığınız, yapacağınız her şey umarım iyi geçer diyorum. Ben kaçıyorum. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Ben şu anda oynuyorken 1.1'in beta sürümü çıktı. Ama ben beta'ya geçmedim. Oyunlarda hatalarla karşılaşma olasılığım benim biraz yüksek. Ben çok fazla böyle bug'la vesaireyle karşılaşıyorum. Sadece EU5 nazarında değil, diğer oyunlarda da oluyor nasıl oluyorsa. O yüzden hiç betalara girmeyi sevmiyorum. Oyunun stabil sürümü dediğimiz bu ana sürümde bile hatalarla karşılaşıyorsam
Beta'da kim bilir ne olur yani. En büyük hatanın örneği işte yani burada. Görüyorsunuz yani. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Ayrıca katıl abonesi olarak kanalımı ekstra destekleyen başta kız arkadaşıma, sonrasında Samet'e, Behlül'e ve Tayfun'a teşekkür ediyorum.